Bugün 8 Ocak 2026 Perşembe ve Netflix'te o beklenen gün geldi. Evet, sonunda. Eğer gerilim türünü seviyorsan muhtemelen sen de bizim gibi bekliyordun. Kesinlikle Alice Feeney'nin His and Hers uyarlaması. İşte bugün o gün ve biz de senin için bu hikayenin yani derinliklerine inmek üzere dolu dolu bir dosya hazırladık. Hem de nasıl dolu. Sadece bugün taptaze yayınlanan dizi değil, aynı zamanda bu uyarlamanın kalbinde yatan o kitabı, 2020'de çıktığında resmen ortalığı kasıp kavuran o çok satan romanı da masaya yatıracağız. Elimizde adeta bir istihbarat dosyası var diyebilirim. Kitap hakkında yazılmış Crime by the Book ve The Boundless Bookworm gibi bloglardan eleştiriler var. Çok detaylı eleştiriler hem de. Evet, bir de Super Summary'nin hazırladığı o kapsamlı analiz rehberi. Ah evet, o rehber hikayenin tüm katmanlarını açığa çıkarıyor. Sonra The Guardian ve Screen Rant gibi devlerden diziye dair ilk sıcak yorumlar ve tabii ki İşin nabzını attığı yer Reddit, okur ve izleyici tartışmaları. aynen öyle. Amacımız sana bu hikayenin bütünlüklü bir portresini sunmak. Yani sadece o ne oluyor değil. Neden bu kadar etkileyici sorusunun cevabını arayacağız aslında. Karakter psikolojisi, anlatım teknikleri, o karanlık atmosfer ekrana nasıl taşınmış, o çok konuşulan final, her şey. Çünkü bu hikaye yani klasik bir katil kim sorusundan çok daha fazlası gibi duruyor. Çok daha fazlası. Gerçeğin ne kadar kaygan, ne kadar kişisel bir kavram olduğunu sorgulatıyor. Hazırsan bu karmaşık dünyanın katmanlarını birlikte aralayalım. Harika. O zaman başlayalım. Hikayenin en temeli olay örgüsü. Aslında oldukça klasik bir başlangıç yapıyor gibi değil mi? Evet, ilk bakışta öyle. Blackdown adında küçük, hani o filmlerden bildiğimiz, görünüşte sakin bir İngiliz köyü. Ve bu köyde bir kadın vahşice öldürülmüş halde bulunuyor. Aynen. Ama işte bu klasik başlangıç anında sarsılıyor. Çünkü cinayeti haber yapmak için Londra'dan kasabaya gönderilen haber spikeri Anna Andrews aslında o kasabada büyümüş. İşler burada karışmaya başlıyor. Daha da ilginci, davayı yürüten baş dedektif Jack Harper, Anna'nın eski kocası. Olamaz. Yani en başından itibaren profesyonel görevlerle o kişisel, karmaşık geçmişler tamamen iç içe Ve geçiyor. kaynaklara göre ikisi de kurbanla bir şekilde bağlantılı. Hem de bu bağlantının ortaya çıkmasını hiç ama hiç istemiyorlar. İşte bu noktada hikaye anlatım yapısıyla farkını ortaya koymaya başlıyor sanırım. Kesinlikle. Kitabın en büyük gücü bu. Bölümler his başlığı altında dedektif Jack Harper'ın. Ve her başlığı altında da spiker Anna Andrews'un gözünden anlatılıyor. Aynen. Okur olarak sürekli iki farklı gerçeklik arasında pimpon topu gibi gidip geliyorsun. Yani okuru sürekli diken üstünde tutan o meşhur güvenilmez anlatıcı tekniği devreye giriyor. Hani hikayeyi anlatan kişinin aslında bize her şeyi doğru anlatmadığını, hatta belki de bilerek yalan söylediğini hissettiğimiz o yapılar. Tam olarak o. Ama bir yandan da sormak istiyorum. Bu teknik son yıllarda o kadar çok kullanıldı ki artık bir klişeye dönüşme riski taşıyor mu? Yani Alice Feeney'nin farkı ne burada? Çok yerinde bir soru. Feeney'nin bu tekniği kullanış biçimi onu bir klişe olmaktan çıkarıyor. Şöyle ki, bu aslında yazarın bize bir oyun oynamasından ibaret değil, travmanın doğasını yansıtıyor. Travmanın doğasını mı? Nasıl yani? Düşünsene, travma yaşayan insanlar kendi hafızalarına bile güvenemezler. Anılar parçalanır, boşluklar oluşur, zaman algısı bozulur. Feeney bu tekniği kullanarak bizi de Anna ve Jack'in o zihinsel karmaşasının bir parçası yapıyor. Vay canına, bu harika bir bakış açısı. Yani biz sadece olayı dışarıdan izleyen okurlar değiliz, aynı zamanda karakterlerin parçalanmış hafızalarının içine çekiliyoruz. Kesinlikle. Biz de onlar gibi gerçeğin ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Bu sadece bir anlatı hilesi değil, aynı zamanda karakterlerin psikolojisini deneyimleme biçimi. Crime by the Book eleştirisindeki bir alıntı da tam olarak bunu destekliyor. Anna bir noktada diyor ki, bazen kendi hayatımın güvenilmez anlatıcısı olduğumu düşünüyorum. Bazen hepimizin öyle olduğunu düşünüyorum. Bu cümle anlattığın bu derinliği çok güzel özetliyor. Ve Feeney bununla da yetinmiyor. Bu iki güvenilmez sese ek olarak aralara serpiştirilmiş, kimliği belirsiz, son derece tekinsiz üçüncü bir ses daha var. Bir de üçüncü bir ses mi var? Evet, bu isimsiz anlatıcının bölümleri kısa, rahatsız edici ve hikayenin gidişatını tamamen değiştirebilecek ipuçları içeriyor. Bu da okurun paranoyasını iyice arttırıyor. Sürekli bu kim, bu bilgi kime ait, Anna mı yalan söylüyor, Jack mi,
yoksa ikisi de mi diye sormak zorunda kalıyorsun. Bu psikolojik labirentin içinde yolunu bulmaya çalışırken bir de karakterlerin kendileri var. Super Summary'nin analizine göre Anna ve Jack öyle kolayca sevilecek, kahraman olarak görülecek tipler değil. Hiç değil. İkisi de son derece kusurlu. Sürekli yalan söylüyorlar, sır saklıyorlar ve en önemlisi kendi anlatılarının kontrolünü kaybetmemek için amansız bir mücadele veriyorlar. Hı hı. Anna mesela yoksul ve travmatik geçmişini gizlemek için pahalı kıyafetleri ve kusursuz görünümünü bir zırh gibi kullanıyor. Ya Jack? Jack ise boşanmanın ardından kardeşinin evine sığınmış ve kendini ödünç alınmış bir hayatta uykuzer gibi dolaşan biri olarak tanımlıyor. İkisi de kayıp. Bir saniye, analizde kullanılan tabir bu muydu? Korkunç derecede insan. Bu harika bir tanım. Değil mi? Çünkü ne tam anlamıyla iyiler ne de kötüler. Sadece hepimizin sahip olduğu o karanlık, bencil ve korkak yönleri sonuna kadar yaşayan, hatalarla dolu insanlar. Peki onları bu kadar paramparça eden şey ne? Sadece başarısız bir evlilik olamaz. Kaynaklar daha derin bir yarayı işaret ediyor olmalı. Kesinlikle ediyor. Onları bu hale getiren ortak ve çok derin bir travma var. Bebekleri Charlotte'un ani ölümü. Ah, Bu trajedinin yarattığı suçluluk, öfke ve yas ilişkilerini tamamen zehirlemiş. İşte bu bilgi onların neden birbirlerine ve hatta kendilerine bile sürekli yalan söylediklerini anlamamızı sağlıyor. anladım. Hikaye bu noktadan sonra basit bir cinayet gizeminden çıkıp bastırılmış çocukluk travmaları, zehirli lise arkadaşlıkları ve nesiller boyu süren manipülasyon gibi çok daha karanlık temalara doğru evriliyor. Yani bugün işlenen cinayet aslında geçmişte kilitli kalmış bir Pandora'nın kutusunu açıyor. Kaynaklarda özellikle Anna'nın 16. yaş günü partisinde yaşananların kilit bir rol oynadığı belirtiliyor. Aynen öyle. O gece bugünkü olayların tohumlarının atıldığı an. O partideki herkes bugünkü hikayenin ya kurbanı ya da şüphelisi. Mesela, Örneğin ilk kurban olan Rachel Hopkins, lisedeyken Anna'ya zorbalık eden grubun lideri. Onun suç ortakları Helen Wang ve Zoe Harper da o partide. Üstelik Zoe, Jack'in kız kardeşi. bu da işleri daha da karıştırıyor. Tabii ki. Ve en önemlisi Cat Jones var. O zamanlardaki adıyla Catherine Kelly. Cat de o grubun bir kurbanı ve Anna'nın o gece yaptığı bir şey yüzünden ona karşı derin bir kin besliyor. Bu Cat karakteri hikayenin ilerleyen bölümlerinde trajik bir şekilde merkezde yer alacak. Bu karakterlerin psikolojisi kağıt üzerinde bile bu kadar yoğun ve karmaşıkken bunu ekrana taşımayı hayal edemiyorum. Netflix'in bu meydan okumayı nasıl karşıladığını gerçekten merak ediyorum. Oyuncu seçimleri, mekan değişikliği, eleştirmenler bu uyarlamayı başarılı bulmuş mu? İşte burası ilginçleşiyor. Öncelikle kadro çok güçlü. Anna'yı Tessa Thompson, Jack'i ise John Bernthal canlandırıyor. Çok iyi isimler. Evet ve yapımcılar arasında Jessica Chastain gibi bir ismin olması da projenin kalitesine dair bir ipucu veriyor. Ama en büyük ve en riskli değişiklik mekanda yapılmış. Hikaye o küçük, kapalı İngiliz köyü atmosferinden alınıp Nereye? Bir hikayeyi küçük, yağmurlu bir İngiliz kasabasından alıp sıcak, geniş bir Amerikan güney kasabasına taşımak bütün atmosferi değiştirir. O klostrofobik, herkesin herkesi tanıdığı İngiliz köyü hissi kaybolmuş olmalı. Bu durum hikayenin ruhunu zedelememiş mi? eleştirmenler bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Screen Rant'a göre bu kozmetik değişikliklere rağmen dizi romanın anlatı ateşini yani o çekirdek gerilimi ve psikolojik derinliği korumayı başarmış. Peki ya puanlar? Rotten Tomatoes'da 8 eleştirmenden aldığı %88 gibi yüksek bir olumlu puan da bunu destekliyor. Ancak Metacritic puanı 100 üzerinden 52. Oo, yani karışık veya ortalama. Bu da gösteriyor ki bazı eleştirmenler için bu atmosfer değişikliği pek de işe yaramamış. Aynen öyle. Anladım. Yani ya çok beğeniyorsun ya da bir şeyler eksik kalıyor. The Guardian'daki Lucy Mangan'ın yorumu da dikkatimi çekti. Diziyi gösterişli, verimli, şaşırtıcı, absürt ve bir oturuşta izlenebilecek türden olarak tanımlıyor. Ve yeni yıl için ideal bir dizi olduğunu ekliyor.
Reddit'teki ilk izleyici tepkileri de bu bir oturuşta izlenebilirlik temasını doğruluyor. Birçok kullanıcı her bölümün tam da bir sonrakini başlatmak zorunda kalacağım bir noktada bittiğini, yani binge-watching için mükemmel tasarlandığını söylüyor. Kesinlikle. Bu yapı izleyiciyi koltuğuna bağlıyor ve nefes aldırmıyor. Görünen o ki Netflix uyarlaması kitabın o sayfa çevirten sürükleyiciliğini bölüm atlatma isteğine dönüştürme konusunda oldukça başarılı olmuş. Atmosferdeki değişiklik bazılarını rahatsız etse de gerilimin dozunu yüksek tutmayı başarmışlar anlaşılan. Aynen öyle. Bir uyarı yapmamız gerekiyor. Eğer kitabı okumadıysan Ya da diziyi daha izlemediysen, ve sürprizlerin bozulmasını zerre kadar istemiyorsan, şimdi birkaç dakika ileri sarmanın tam zamanı. çünkü birazdan bir Reddit kullanıcısının okuduğum en kötü, en adaletsiz sonlardan biri olarak tanımladığı o finali masaya yatıracağız. Bu gerçekten sert bir yorum. Peki neden böyle bir tepki var? Tartışmanın merkezinde daha önce bahsettiğimiz Cat Jones karakteri yatıyor. Cat'in hikayesi baştan sona bir trajedi. Lisede zorbalığa uğramış, cinsel saldırıya maruz kalmış, yetişkinliğinde kocası tarafından aldatılmış, hayatı boyunca kurban olmuş bir karakterden bahsediyoruz. Hı hı. Ve tüm bunların sonunda ne oluyor? İşlemediği cinayetler için birileri tarafından ustaca tuzağa düşürülüyor. Sadece tuzağa düşürülmekle de kalmıyor. Çocukları kaçırılıyor ve onlara zarar vermemek karşılığında intihar etmesi için şantaj yapılıyor. En sonunda ise bu komplonun bir parçası olarak öldürülüyor. Evet, yani hayatı boyunca acı çekmiş bir karakter, sonunda adalete kavuşmak yerine her şeyin suçlusu gibi gösterilerek ortadan kaldırılıyor. İşte Reddit'teki o öfkeli yorum tam olarak bu adaletsizliğe isyan ediyor. Aynen. Yazar, hikayenin en büyük kurbanı olan Cat'in çok daha iyi bir sonu hak ettiğini savunuyor. Bu kadar acı çektikten sonra adaletin onun için hiç tecelli etmemesi, hikayenin sonunda hiçbir teselli bulamaması, birçok okur için kabul edilemez ve hatta ahlaken rahatsız edici bulunmuş. Anlıyorum. Bu gerçekten de insanı öfkelendirebilecek bir durum. Peki, tüm bu şeytani planın arkasında kim var? O tekinsiz üçüncü ses, Cat'i tuzağa düşüren, cinayetleri işleyen kişi kim? İşte hikayenin en büyük darbesi burada geliyor. Katil, Anna'nın annesi, Bayan Andrews. Bir dakika, nasıl yani? Şaka mı bu? Hikaye boyunca bize bunama, yani demans hastası olduğu için hafızası gidip gelen, en güvenilmez tanık olarak sunulan yaşlı kadın mı? Bu nasıl mümkün olabilir? Süper Summary analizi bunu çok net açıklıyor. Bayan Andrews başından beri bunama taklidi yapıyordu. Taklit mi yapıyordu? Evet, her şey Anna'nın gençliğinde yazdığı ve lisede yaşadığı korkunç zorbalıkları, travmaları ve intihar düşüncelerini anlattığı eski bir notu bulmasıyla başlıyor. O notu okuduktan sonra kızına daha mutlu bir gelecek vermek adına ona geçmişte zarar veren herkesi tek tek planlı şekilde ortadan kaldırmaya karar veriyor. İnanılmaz, bu hikayenin bütün dinamiklerini altüst eden bir final. Bize en zayıf, en masum, hafızasına bile güvenilemeyen karakter olarak sunulan kişinin aslında her şeyi kontrol eden, her detayı bilen, soğukkanlı bir katil olması. Bu gerçekten de insanın beynini yakan bir ters köşe. Ve bu sadece bir şok etkisi yaratmak için yapılmış bir hamle değil. Tematik olarak da çok güçlü. Bayan Andrews'un kendi sözleri her şeyi özetliyor. Kimse bunaması olan yaşlı bir kadının insanları öldürdüğünden şüphelenmez. Doğru. Bu final, toplumun yaşlıları ve zihinsel sağlık sorunları olanları nasıl görünmez kıldığını, nasıl hafife aldığını da acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Bu görünmezliği kendine bir zırh olarak kullanıyor. Ve hikayenin yüzeydeki gizeminin altında yatan şeyin ne kadar hastalıklı bir kötülük ve çarpık bir annelik sevgisi olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Kısacası His and Hers sadece katili bulmaya çalıştığımız bir oyun değil, güvenilmez anlatıcılar, ortak travmaların insan psikolojisinin nasıl şekillendirdiği ve gerçeğin ne kadar göreceli olduğu fikri üzerine inşa edilmiş gerçekten çok katmanlı bir psikolojik gerilim. Ve dikkat edersen bizim bu yaptığımız inceleme de bir nevi hikayenin temasını yansıtıyor.
Aynı hikayeye farklı merceklerden bakıyoruz. Kitabın orijinal metni, Netflix'in uyarlaması, eleştirmenlerin profesyonel analizleri, Reddit'teki hayranların duygusal tepkileri. Evet, her biri bize aynı hikayenin biraz farklı bir versiyonunu, farklı bir gerçeğini sunuyor. Her bakış açısı resme yeni bir katman ekliyor. Bitirirken sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım. Reddit'teki o tartışmalı final başlığında bir kullanıcı kaynaklarda doğrulanmayan ama okuyunca insanın tüylerini diken diken eden bir teori ortaya atmış. Evet, oldukça rahatsız edici bir olasılık. Bu teori Bayan Andrews'un ne kadar ileri gidebileceğini sorgulatıyor. Ya Bayan Andrews, kızı Anna'yı tamamen kendine muhtaç bırakmak, onu yanından asla ayırmamak için yıllar önce ölen torunu Charlotte'un ölümüne de aslında kendisi sebep olduysa, Yani o ani bebek ölümü aslında planlı bir cinayet idiyse, işte bu. Kanıtlanamayan ama Bayan Andrews'un psikopatlığının ne kadar derin ve köklü olabileceğine dair akıldan çıkmayacak karanlık bir ihtimal. Hikaye bittikten sonra bile zihninizde yeni ve daha tekinsiz kapılar açıyor. İyi bir gerilimin en büyük başarısı da bu sanırım.